Bundan önceki sohbetimizde astrolojik etkilerin ölüm sonrasında da insanı etkilemeye devam ettiğinden bahsetmiştik. Ve demiştik ki insan ölümü tadar, yani bu bedeni kullanamaz hale gelir. Bu bedeni kullanamaz hale gelmesine rağmen bir süre çevresini seyreder, görür, iletişim kuramaz onlarla ama çevrenin haline vakıf olur. Diri diri mezara konur. Mezarda yaşamına devam ederken bir süre gene bu astrolojik etkileri almaya devam eder ve nihayet kabir alemine geçer. Kabir alemi şöyle izah etmeye çalışayım. Biz yatağa yatarız, uyuruz. Bir süre için yatakta çevremizle alakamız vardır. Dışarıdan gelen sesleri duyarız, hatta gözümüzü açarsak görürüz de. İşte bu çevreyle henüz tam bağımızın kopmaması hali süresince kişi kabirde yaşamına devam eder. Daha sonra yatağa yatmış, uyumak üzere olan kişinin uykuya girip rüya görmeye başlaması gibi kişi kabirden kendi kabir alemine geçer. Artık o andan itibaren dünyadaki yaşamında şuuruna yerleşmiş veriler istikametinde sanki rüya görüyormuş gibi bir yaşam içinde hayatına devam eder. Fakat işte bu anlarda da devamlı olarak astrolojik etkiler gelir, o kişinin ruh beynini yani mikrodalga beynini etkilemeye devam eder. Ve bu kıyamete dek sürer. Kah gelen etkilere göre sert duygular, acımasız duygular, kabuslar veya dünyadaki yaşamında elde ettiği verilere göre gayet huzurlu, saadet içinde bir yaşam. Bunun günlük yaşamımızda benzeri etkiler biz tespit ettik. İbrahim Hakkı Erzurumi Marifetname isimli eserinde insanların günün saatleri içinde değişik kozmik etkiler almasına bağlı olarak değişik duygulara girmesinden söz eder. Yani günün saatlerini İbrahim Hakkı Erzurumi 7 ana gruba ayırmış. Mesela Mars saati, Satürn saati, Venüs saati, Güneş saati gibi. Mesela hepimizin bildiği genellikle Cuma günleri, Cuma namazından önceki saatte alışveriş yapmayın, birbirinizle fazla konuşmayın, ibadet edin denir. Bunun sebebi Cuma günü Cuma namazının kılınmasından önceki bir saatin Mars saati olmasıdır. Mars saatinde ameliyatlar yapılabilir. Mars saatinde diyelim ki tırnak kesilebilir. Mars saatinde bir takım tartışmalar çok ciddi boyutlara varabilir. Fakat Mars saatindeki ilişkiler genellikle çok sert, kırıcı veya tartışmaya dönük oluşur. İşte bu saatin bu hikmeti dolayısıyladır ki aman bu saatte fazla alışveriş yapmayın, birbirinizle ilişki kurmayın, oturun, ibadet edin denmiştir. Ki bu beşeri ilişkilerdeki sertliklerden olabildiğince kişiler korunabilsin. Bunun gibi mesela ay saatini biz denedik İbrahim Hakkı'nın bu dediklerine dayanarak. Trafik için çok son derece uygundur. Özellikle arabayla uzun yola çıkacaklar. Ay saatinde yola çıktıkları takdirde yolculukları çok kolay, rahat nasıl geçtiğini anlamadan bitiverir. İcabında 5 saatlik, 7 saatlik yolculuklara dahi ay saatinde başlamak çok uygundur. Mesela bizim küçüklükten beri gördüğümüz bir olay vardır. Hanımlar evde bir işe, bir örgüye başlayacağı zaman kolay gelsin, kolay gelsin diye dışarıdan birisinin içeri girmesini isterler.
İşte bu kolay gelsin olayı eğer ay saatiyle başlayan bir saate rastlamışsa gerçekten kolay gelir ve o işler çok çabuk üreyiverir. Buna mukabil böyle bir işe Satürn saatinde başlamak kişiyi birçok zorluklarla, gecikmeyle, ağır gitmeyle karşılaştırır. Ama Satürn saatinde belli çalışmaları, fikri çalışmaları yapmak, belli kitapları okumak veya fikir tartışmalarını yapmak son derece verimli neticeler meydana getiriyor. Bu saatlerin her birinin ne olduğunu İbrahim Hakkı Erzurumi bu Marifetname isimli eserinde uzun uzun anlatmış. Burada biraz ara veriyoruz. Olayı kestim. Bir montaj yapacağız. Şimdi bu olayı size bu bilgilere göre hazırladığımız şema üzerinden izah etmeye çalışacağım. Şu şemada bir haftalık görüntüyü görüyorsunuz. 25 ve 8 Aralık tarihleri arasında Güneşin doğuşundan Güneşin batışına kadar olan süre 12 dilime ayrılıyor. Bu 12 dilimde her gün bir yıldızın tesirlerinin etkili olduğu bölümler var. Mesela diyelim ki pazartesi günü saat 9.25'ten 10.15'e kadar olan bölüm Mars'ın etkisi altında. Şayet bir kişi bu saatte bir işinin halli için gidip birisine müracaat ederse, hiç olmadık bir biçimde olay bir anda tartışmaya, tatsız gelişmelere yol açıp olabilecek bir işi olmayacak hale çevirebilir. Veya olmasını istediği bir iş için daha sonraki güneş saatinde bu müracaatı yaparsa o iş çok daha kolaylıkla hallolup işleri yolunda gidebilir. Veya bunun daha enteresanını söyleyeyim. Bu da tecrübelerimizle tespit edilmiş bir olaydır. Gündüz beyin bu tesirleri bu saatlerde aldığı gibi gece de bu tesirler devam ediyor ve gece de beyin bu tesirleri almaya devam ediyor. Mesela geceleyin kişi Mars saatinde rüya görürken şiddet veya seks ağırlıklı rüyalar görürken buna mukabil geceleyin Venüs saatinde sevgi dolu güzelliklerin yaşandığı rüyaları yaşamaya başlıyor. Aynen işte bu olayda olduğu gibi ölüm sonrasındaki hayatta da kişi gene bu tesirleri almaya devam ediyor ve bu saatlerde gelen tesirlere göre bir yaşam sürüyor. Burada saatlik etkilerden bahsettim. Bir de astrolojik etkilerin, yani diğer astrolojik etkilerin, burçlardan gelen tesirlerin kişinin yaşamında, kişinin yaşamında derken sadece dünyayı kastetmiyorum. Ölüm sonrasındaki yaşamında da rolü var bu etkilerin. Ve bunlar hissediliyor, fark ediliyor. İşte bütün mesele yaşamımızın şu andan sonsuza dek süreceğini ve bu tesirleri daima hissedeceğimizi ve daima bu tesirler altında yaşamımıza yön verirsek çok daha güzel neticelerle karşılaşacağımızı bilmemiz gerekir. Zira asırlar evvel bizim bu konuyu araştıran bilginlerimiz bunları tespit etmiş. Fakat ne çare ki biz bunun hakkını verememişiz. Öyleyse şimdi hiç olmazsa bu konuları araştırıp öğrenelim ve ona göre yaşamımıza
daha güzel günler ilave etmeye çalışalım. Bundan sonra aklımıza gelen bir sual, bize sorulan bir sual, insanın bu ölümden sonraki yaşamdan tekrar yeni bir bedene girmek suretiyle dünyaya gelip yeni hayatlar yaşayıp yaşamadığı yolunda. İnsan ölmüyor, ölüm sonrasında yaşamına devam ediyor ve belli bir süre sonra tekrar dünyaya gelip yeni bir bedenle yeni bir yaşama başlıyor mu? Çünkü bazı astroloji yorumcuları diyorlar ki her insan ölümden sonra bir süre bekler ve yeni bir bedenle yeniden dünyaya gelerek bu defa değişik burcun özelliklerini edinmeye çalışır. Yani her bir burcun özelliklerini edinmek için defalarca dünyaya gelinir. İsterseniz bundan sonraki sohbetimizde bu konuyu açıp yeniden dünyaya gelip gelmemenin söz konusu olup olmadığını beraber inceleyelim. Şimdilik hoşça kalın.